Samsung Exynos sevdasından sanki vazgeçecek gibi duruyor. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda $350 altı olan ve Samsung'un sessiz sedasız tanıtmış olduğu Galaxy A13'ün yeni versiyonunu, yani Helio G80'li modelini birlikte inceleyeceğiz. Beni tanıyorsanız bu tarz alt segment Samsung telefonları şu ana kadar hiçbir zaman önermedim. Fakat belki de Samsung sesimizi duymuş ve A13'ün farklı güçlendirilmiş bir versiyonuyla tekrar karşımıza çıktı. Öncelikle fiyatlardan başlayalım. Galaxy A13'ü şu anda 64 ve 128 GB olarak iki farklı versiyonunu bulabiliyoruz. Ve aradaki fiyat farkı da 300-400 TL bandında diyebilirim. Fiyatlar biliyorsunuz ki çok değişiyor. A13'ün güncel fiyatına ulaşabileceğiniz ve güvenilir satın alma linkini de yorumlara ve açıklamalara koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. 5600 TL'ye 128 GB'lık Helio G80'li bir A13'ü rahat bir şekilde bulabildiğimizi belirteyim. Ve 28 Mart'tan sonra bu fiyatlar kesinlikle böyle kalmayacak. Yeni vergi olaylarından A13'te etkilenecek. İncelemeye başlamadan bu videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi gelin başlayalım. Tasarımsal açıdan Galaxy A13'e baktığımızda ilk olarak kesinlikle alt segment bir cihaz olduğunu hem ön taraftan hem de arka taraftan rahatlıkla belli edebiliyor. Arka tarafta parlak bir yapının kullanıldığını söyleyeyim. Malzeme kalitesi açısından da tamamen plastik bir yapıyla gelen Galaxy A13'ü elinize aldığınız zaman pek fazla kötü hissettirmiyor. Malzeme kalitesi yine de fiyatına oranla başarılı bir seviyede diyebilirim. Bunun haricinde telefonumuzda 3.5 mm jack girişinin bulunması güzel bir avantajken 8.8 mm kalınlık ve 195 gramlık ağırlığıyla da uzun süreli özellikle tek elle kullanımlarda elimizi biraz yorabilen bir telefon. Ekran tarafında da 6.6 inç gibi gayet yeterli bir boyuta sahipken Full HD Plus ve 400 ppi piksel yoğunluğuyla gelen, fiyatının gerçekten gerisinde kalan bir panelle, PLS bir panelle geliyor. Açıkçası son kullanıcı olarak baktığımda bu ekranın kötü bir deneyim verdiğini söyleyemeyeceğim. Ancak öncesinde daha kaliteli ekranlara sahip olan bir telefondan bu telefona geçerseniz aradaki farkı net bir şekilde anlayacaksınız. Özellikle renklerin canlılığı ve ton farkları açısından bu ekranın çok başarılı olduğunu söyleyemem. Ayrıyeten 60 Hz standart yenileme hızına sahip olması da bu ekranın en önemli dezavantajlarından. Yine de herhangi bir video film izlerken telefonu günlük kullanımda değerlendirdiğimde bu ekran yine de idare edecektir. Yonga kısmında MediaTek'in giriş seviyesindeki en iyi işlemcilerinden Helio G80'i görüyoruz. Bu işlemcimize baktığımızda gerçekten performans olarak yeterli düzeyde diyebilirim. Günlük kullanım için performans açısından alt segment bir telefona göre çok da yavaş kalmıyor. Oyun tarafına baktığımızda da PUBG'de 45 FPS desteğini görebiliyoruz. Fakat neredeyse hiçbir şekilde 40 FPS'in üstünü deneyim olarak alamadığımızı söyleyebilirim. Bunun en büyük sebebi bu işlemcinin yüksek performans anında çok stabil kalamaması. Genellikle 30 FPS bandında bir deneyim veriyor. Uzun süreler oynadığımız zaman da telefonun ısındığında rahatlıkla söyleyebilirim. 4 GB RAM, 128 GB depolama günlük kullanım için yeterli olsa da oyun tarafında bizi biraz zorlayan bir telefon olduğunu belirteyim. Donanımdan kamera tarafına geçtiğimizde arka tarafta üçlü kamera düzenini görebiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel değerindeyken 5 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro kamerada bulunuyor. Kamera kalitesi, fotoğraf çekim kalitesi beklentimin gerçekten altında kaldı. Bu fiyat bandında daha iyi kamera performansını rahatlıkla alabilirken ışık oranı biraz düştüğünde veya fotoğrafların detaylarına indiğimizde bozulmaları rahatlıkla görebiliyoruz. Video kısmında da bu telefondan çok bir şey beklememek gerekiyor. Ortalama düzeyde bir performans sergiliyor. Ön tarafta da 8 megapiksel ve Full HD 30 FPS videolar çekebilen bir kameramız da bulunuyor. Titreşimleri de çok fazla engellediğini söyleyemeyeceğim. Genel bütünüyle Galaxy A13'ün kamera performansı $150 bandına, yani 3000 TL aralığına hitap eden bir kamera paketine sahip. Bunun dışında kesinlikle şu anki fiyatıyla kamera olarak sınıfta kaldığını belirtmem gerekiyor. Şimdi bu telefonun en iddialı olduğu alana, yani bataryasına baktığımızda 5000 mAh batarya ve 15 Watt hızlı şarj desteğini görebiliyoruz. Bu batarya ile Galaxy A13 bir günü çok rahatlıkla çıkartabilirken 2 günde zorlayan bir performansı bizlere verebiliyor. Yazılım tarafında da A13 Android 12 ve One UI 4.0 ile geliyor. Yazılım olarak herhangi bir problem yaşamıyoruz. Şu an için arayüzde gayet akıcı 2-3 uygulamayı arda arda açık bıraktığımızda da donma takılma yapmayan
sıradan bir deneyim alabilirken 2-3 yıl boyunca da güncellemeleri almaya devam edecek. Güç tuşu görevi gören, aynı zamanda parmak izi okuyabilen bir tuşumuz bulunuyor. Bu parmak izi okuyucunun pratik bir çözüm olduğunu söyleyebilirim. Hızlı ve kararlı bir şekilde çalışıyor. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0'ı destekleyen A13'te 5G desteği bulunmuyor. Bunun dışında hoparlör tarafında da mono bir hoparlöre sahip olduğumuzu söyleyeyim. Ses yüksekliği olarak ideal bir seviyede olsa da ses kalitesi yönünden biraz eksiklikleri olduğunu düşünüyorum. Ama fiyatına göre değerlendirdiğimde hoparlör performansı da kabul edilebilir bir düzeyde. Son olarak suya ve toza karşı da herhangi bir dayanıklılığının olmadığını söyleyeyim. Şimdi isterseniz değerlendirme bölümünde A13 alınır mı? Buna yakından bakalım. Evet, son olarak kısa bir değerlendirme yaparsak Galaxy A13'ün yenilenmiş versiyonu baktığımız zaman Exynos'lu versiyonuna oranla Yonga seti haricinde herhangi bir farklılık sunmuyor. Burada yine aynı kameralar, aynı ekran ve aynı bataryayı görebiliyoruz. Ancak fiyatını oranla değerlendirdiğimde kamerası ve bataryası kendi fiyat aralığında yeterli düzeyde. Bu telefonun şu an için en büyük eksisi ekran kalitesi diyebilirim. Burada ekran en azından 90 Hz olsaydı akıcılık kısmından biraz kurtarabilirdi. Panel kalitesi de düşük seviyede kaldığı için bu ekranı kurtarabilecek herhangi bir detay yok. Baktığınız zaman yine de çok kötü bir ekran olduğunu söyleyemem. A13'ün en büyük sorunu performanstı. Performans kısmında fiyatını hak ediyor mu derseniz, bu fiyat aralığındaki çoğu telefon çok zam yediği için A13 şu an için fiyatını hak eden bir işlemciye sahip. Evet, bu fiyat bandında daha iyi işlemcili, daha yüksek performanslı telefonları da bulabiliyoruz. Ancak Samsung tarafında bu fiyat bandında en güçlü model diyebilirim. Eğer ki ben sadece Samsung kullanırım diyenlerdenseniz en uygun fiyatlı şekilde alabileceğiniz tek telefon A13 diyebilirim. Bunun altındaki A04, A03, M13 gibi cihazlara hiçbir şekilde bakmayın. O telefonlar kesinlikle alınmaz konumda ve ayrıyeten A13'ün Exynos'lu versiyonunu da almayın. Sadece G80'li modeli alınabilir. Helio G80 Exynos 850'den çok daha iyi bir Yonga seti. Burada herhangi bir tartışma yok. Ama ısınma konusunda G80'in biraz fazla ısındığını da belirteyim. Oyun oynadığınızda, telefonu zorladığınızda net şekilde ısınıyor. Batarya tüketimi de fena değil. Bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Yine de beklentiyi çok yukarı çıkarmayın. A13 aldığınızda çok tepkisel, akıcı çalışan bir telefon beklemeyin. Ama kesinlikle yavaş da değil. Fiyat performans yönünde bir not verecek olursam 10 üzerinden şu anki fiyatıyla 7 puanı hak ediyor. Fakat $350 altı bir cihaz olduğu için 28 Mart'tan sonra kesin bir şekilde zamlanacaktır. O yüzden bu aralar telefon alacaksanız vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Ek olarak da vergi zammı gelmeden alınabilecek en iyi telefonlarla ilgili de bir video yapmıştım. Onu da kartlara koyarım. Oradan izleyebilirsiniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? A13 şu an için alınabilir bir cihaz mı? Görüşlerinizi mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bana destek vermek için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.